Yazılılardan yüksek notlar almak isteyenler atlayın bakalım yazılı hazırlık balonumuza. Yazılarınızı uçurmaya geldim. Uçabiliyorum! Uçacaksın, uçacaksın, havalara! Uçuşlarınızda böyle problemlerle karşılaşmamak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aşağıda yazılı hazırlık kağıdınızı görüyorum. Bize el sallıyor. Daha fazla bekletmeden gidelim. Merhabalar sevgili öğrencilerim. Derse geçmek için sabırsızlandığınızı biliyorum ama ufacık bir açıklama yapmak istiyorum. Biraz sonra çözeceğimiz sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayınlamış olduğu örnek sorular baz alınarak hazırlandı. Onlar neyi yokladılarsa, nasıl yokladılarsa onlara benzer bir şekilde biz de sorular hazırlamaya çalıştık. İnşallah sizler için verimli ve faydalı olur. Bugün yazılı hazırlık olarak sorular çözeceğiz ama soruları çözerken ben size ufak ufak konu anlatımları da yapacağım. Konuları hatırlatmaya da çalışacağım. Vereceğim notlar olursa onları vereceğim. Sizlerden de ricam can kulağıyla dinlemeniz olacak tabii ki. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Haydi sorularımıza bakalım çocuklar. Burada neler var? Toplama ve çıkarma işlemleri var. Tam sayılarla toplama ve çıkarma. Bir sonraki sorumuzda bunun daha böyle problemli, zor olanını göreceğiz. Şu anda böyle ısınma turları atacağız. Toplama çıkarmayı hatırlamış olacağız. Tamam, biz peki tam sayılarla toplama çıkarma yaparken toplamayı yapıyoruz. Tamam, çıkarmayı toplamaya dönüştürüp yapıyorduk. Nasıl yapıyoruz? Sorular üzerinde gösteriyorum. Eksi ile eksi yan yana geldi. Ne olur? Artı. Şimdi topluyorum. Eksi 3 ile artı 8'i topladım. Zıt işaretli oldukları için çıkartacağım. 8'den 3 çıktı. 5. 8 daha büyük olduğu için 8'in işaretini alır. Artı 5. Sonra artı 5 ile eksi 2'yi topluyorum. Çıkartılır. 3. 5 daha büyük olduğu için onun işaretini alır. Artı 3. Bu şekilde gidiyorduk. Hadi yapalım. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı 3 ile artı 1'i topladım. Artı 4. 4'ten 0 çıktı. 4. Önüne hiçbir şey yazmasam da bu artı demekti zaten biliyorsunuz. Şimdi burada çıkarma var. İçeride toplama var. Yani eksi yan yana gelmemiş. Bunda değiş tokuş yapıyorsunuz çocuklar. Buraya artı geliyor. İçeriye eksi geliyor. Yine toplamaya çevirdik mi biz bunu? Evet, çevirdik. Burada ne var? Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Artı 5 ile eksi 2'yi topluyorum. Artı 5 ile eksi 2'yi topladım. Artı 3 olur. Birbirinden çıkartırım. Artı 3 ile artı 12'yi topluyorum. Artı 15. Devam ediyorum. Bakın burada artı. Ortası tamam. Burada eksi. Eksi diyorum, kabul etmiyoruz. Hemen değiş tokuş yapıyoruz. Burası artı oluyor. İçerisi eksi oluyor. Eksi 7. Sonra bakın burası eksi. İçerisi ne? Artı. Yine burayı da değiş tokuş yapıyoruz. Artı eksi 9 diyoruz. Tamam mı? Ve bu şekilde toplama çıkarma yapıyoruz. Hadi yapalım. Eksi 3 ile eksi 4'ü topladım. İkisi zıt işaretli olduğu, aynı işaretli olduğu için toplanır. Eksi 7. Şimdi eksi 7 ile eksi 7'yi topluyorum. Eksi 14. Sonra eksi 9 ile topluyorum. Eksi 23 oluyor. Eksi 23. Harika. Devam ediyoruz. Bakın eksi artı yan yana gelmiş. Ne yapıyorum? Artı eksi yapıyorum. Eksi 18 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 21. Eksi 21 ile eksi 9'u topladım. Eksi 30. Devam ediyorum. Eksi ile artı yan yana gelmiş. Artı eksi yapıyorum. Artık içerisinde ne oldu? Eksi 6 oldu. Tamam mı? Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı diyorum. Burası artı olduğu için herhangi bir problem yok. Şöyle yapmayayım da eksi gibi anlamayın. Bir sıkıntısı yok buranın. Şimdi devam ediyorum. Eksi 13 ile eksi 6'yı topladım. Kaç bulurum? Eksi 19. Sonra eksi 19'u yazalım. Artı 8 ile topluyorum. Zıt işaretli olduğu için çıkartacağım. 11. 19 daha büyük olduğu için onun işaretini olacak. Eksi 11. Sonra eksi 11 ile artı 5'i topluyorum. Zıt işaretli olduğu için çıkartıyorum. 6. Kimin işaretini alacak? 11'in. Yani eksi 6 oldu bizim cevabımız. Bakalım yanlış yaptığımız, böyle gözümüzden kaçırdığımız falan herhangi bir şey var mı? Siz de mutlaka sınavda bu şekilde bir göz gezdirin, var mı diye. Tamam. Hadi geçelim bakalım. Evet, sorumuza bakıyoruz. Şimdi
Bunu da öğrendik. Artık burada pekiştiriyoruz. Çünkü sınavlarda bu şekilde çıkıyor artık biliyorsunuz. Sizin düşünmenizi istiyor. Sizin bir şeyleri bulmanızı ve problemi çözmenizi istiyor. Şekildeki dart oyununda atılan bölgelere göre farklı puanlar alınmaktadır. Dart oyunu oynayan 3 kişinin attıkları atışlar aşağıdaki tabloda verildiğine göre en yüksek puandan en düşük puan alana göre sıralama nasıl olmalıdır demiş. Şimdi çocuklar attıkları atışlar belli. Bunların nelerini yazalım biz? Puanlarını yazalım. Sonra da toplayalım. Evet. Birinci atışta Azra nereye atmış? Turuncuya. Turuncu kaç çocuklar? Turuncu -6 demek. Turuncu gördüğümüz her yere ne yazabiliriz? Bakın -6 yazabiliriz. Şuradaki tabloya göre yazıyorum. Bakın turuncu gördüğüm her yere -6 yazıyorum. Sonra mavi. Mavi kaç? +9. Hemen mavi gördüğüm her yere +9 yazıyorum. +9. Şurada bir tane daha var. Mavi +9. Sonra yeşil gördüğüm yerlere de -5 yazıyorum. Burası da -5. Sonra ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Harika. -6, +9 ve +9'u ne yapıyorum? Topluyorum. Hadi gelin toplayalım. -6 ile +9'u topladım. +3. +3 ile +9'u topladım. +12. Geldik aşağıdakine. Bakın bunların hepsi toplama. Araya toplama işlemi koymuşsunuz gibi düşünün. -6 ile -6'yı topladım. -12. -5 daha ekliyorum. -17. Geldim buraya. +9 ile -5'i topluyorum. +4. +4 ile -6'yı topluyorum. -2. Bu da harika. Şimdi yazalım. +12 Azra'nın. -17 İlkim'in. Ve -2 de Hazal'ın. Bu da tamam. Ne diyor bize? En yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralama nasıl olmalıdır? En yüksek puan alanı hangisi? +12 ile tabii ki Azra. Azra'nın puanı büyüktür. Kiminkinden? Hazal'ınkinden. Hazal da büyüktür İlkim'den. Tamam. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi Sevimli Matematik'in tüm kanallarında ve sosyal medya hesaplarımızda sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza ve kanallarımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta, sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bizi paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi burada sizin kafanızı en çok karıştıran, böyle sizi gerçekten düşünceden düşünceye daldıran bir konudayız. Ne? Tam sayıların üsleri değil mi? Kuvvetleri. Peki nasıl buluyoruz bunları? Bunların tüm püf noktalarını çocuklar bakın birkaç sayfa halinde verdim. Karıştırılan bütün örnekleri de verdim. O yüzden can kulağıyla dinleyin lütfen. Şimdi eğer sizin üssünüz parantezin dışındaysa parantezin içindeki her şeyi üssün içine dahil edersiniz. Tamam mı? Parantezin içinde ya -3. O zaman dersiniz ki -3 çarpı -3'tür bu. -3'ün karesi. Tamam mı? Böyle çarpma işlemlerinde de lütfen şunu yapın. Önce işareti bulun. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 3 9. Tamam. Geldik buraya. Bakın. Parantezin içinde falan mı? Hayır. Hocam burada da eksi var. Bakın bu eksi dışarıda bir yerde. Önce buradan 3'ün karesini bulmanız lazım. 3'ün karesini buluyorsunuz. Nedir bu? 3 çarpı 3'ten 9'dur. Sonra şuradaki eksi var ya, bunu hop başına konduruyoruz. -9 olarak. Anlaştık. Bakar mısınız? İkisi aynıymış gibi görünüyor. Sonuçlar farklı. Biri +9, biri -9. O yüzden ikisine dikkat ediyorsunuz. Dikkat ettik. -7'nin 0. kuvveti. Bu bir kuraldı zaten biliyorsunuz. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. 11'in 0. kuvveti 1'dir. Yalnız buraya geldiğinizde bakın burada 5'in 0. kuvvetine bakacaksınız. 5'in 0. kuvveti kaç? 1. Sonra şuradaki eksi var ya, onu başına konduracaksınız. Bakın burada -7'nin 0. kuvveti olduğu için direkt 1 oldu. Ama burada eksi dışarıda olduğu için cevap -1 oluyor. Tamam mı? Dikkat, dikkat. Karıştırmayalım. Devam ediyorum. Aşağıda verilen üslü sayıların değerini bulun. Bakın yine karıştırılanları alt alta verdim. Dikkat ediyorum. Bak eksi
çarpı 2'nin 5. kuvvetidir hatta bu. Eksi çarpı 2'nin 5. kuvveti. Önce 2'nin 5. kuvvetini buluyorsunuz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32 diyorsunuz. 32. Sonra şuradaki eksi var ya, başına konduruyorsunuz. Bu kadar. Ama geldik bir aşağıdakine. Bakın parantezin içerisinde eksi olduğu için bu üstteki 5 hem eksinin 5. kuvvetidir hem de 2'nin 5. kuvveti. İkisinin aynı anda. O zaman şöyle yazmanız lazım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Önce çarparken ne dedim? İşarete karar veriyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksininki eksi. Eksi ile eksi artı. Artı ile eksi eksi. Sonuç eksili çıkacak. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Tamam. Geldim aşağıdakine. Eksi 9'un karesi. Parantez içinde olduğu için eksi 9 çarpı eksi 9 dersiniz. Önce işarete karar verim. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 9 kere 9 81 diyorum. Anlaştık mı? Burada bakın 9'un karesi çarpı eksi. 9'un karesini bulun. 9 çarpı 9'dan 81. Şuradaki eksiyi başına konduruyorum. Eksi 81 oluyor. Ve eksi 5'in karesine bakıyorum. Eksi 5 çarpı eksi 5. Eksi ile eksinin çarpımından artı 5 kere 5 25. Ne oldu? Artı 25. Tamam. Devam ediyorum. Aşağıda verilen üslü sayıların değerini bulun. Yine bulacağız. Bakın bütün karıştırılanları verdim. İnşallah bugün bu konu otursun. Çocuklar, parantez var evet ama üste bakın. Parantezin dışında mı burada? Üst parantezin dışında değil. 2'nin üstünde. Eksi çarpı 2'nin 4. kuvveti ve dışarıda bir parantez var. Bu parantezde hiçbir önemi yok. Sadece kafa karışıklığı için verilmiş. 2'nin 4. kuvvetini buluyorsunuz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16. Sonra şuradaki eksi var ya, bunu başına konduruyorsunuz. İsterseniz parantezde başına kondurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama aşağıdakine bakın. Aşağıdakinde eksi 2 parantez sonra üzerinde 4 var. Demek ki eksi 2'nin 4. kuvveti diyor. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 demeniz lazım. İşaretleri bulalım. Eksi ile eksi artı. Artı ile eksi eksi. Eksi ile eksi artı. Sonuç artı çıkacak. Artı 16. Bakın birbirinin ne kadar aynısı ama birisi eksi 16, birisi artı 16. Gördünüz mü? Aşağıdakine geliyorum. Eksi 5'in karesi. Eksi 5 çarpı eksi 5'ten artı 25. Yine bakın yukarıdakine benziyor. Gördünüz mü? Eksi çarpı 5'in karesi ve dışarıda bir parantez var. Önce 5'in karesini buluyorum. 5 çarpı 5'ten 25. Sonra şuradaki eksiyi dışına konduruyorum. Paranteze koyabilirsiniz. Bakın eksi 25. Biri artı 25 iken biri eksi 25 çıkıyor. Sanki aynıymış gibi ama bambaşkalar. Eksi 1'in 8. kuvveti. Bakın. Eksi 1'in de değil hatta. Eksi çarpı 1'in 8. kuvveti diyelim. Daha doğru olur. 1'in 8. kuvvetini buluyorsunuz. 1'e kaç tane çarparsan çarpın fark etmez. Sonuç zaten 1 çıkacak. Ve eksiği ne yapıyorum? Başına konduruyorum. Eksi 1. Anlaştık. Devam ediyorum. Oy, çok şükür. Aşağıda verilen işlemin değerini buluruz. İşlemlere geçtik yani, şükürler olsun. Böyle işlemler gördüğümüzde ne yapacağız? İşlem önceliği uygulayacağız. Önce üslü ifadeler. Bakın. Böyle işlemler gördüğünüzde lütfen rica ediyorum. Şu köşelerde falan bulup buralara yazmayın. Bir köşede güzelce bulun, sonra buraya yazın. Benim yaptığım gibi. Eksi 6'nın karesi. Eksi 6'nın karesi. Parantezli olduğu için eksi 6 çarpı eksi 6 derseniz buradan da artı 36 çıkar. Gelin artık bunu yerine 36 yazın. Çarpı. Eksi 2'nin 1. kuvveti. 1. kuvvet ne demek? Eksi 2'nin 1. kuvveti bir tane eksi 2 demek. Bunun yerine bir tane eksi 2 yazıyorum. Parantez içinde yazayım ki karışmasın, tamam mı? Artı. Eksi 10'un karesi. Bakın parantezin dışında olduğu için eksi 10 çarpı eksi 10 diyeceğim. Buradan da ne gelecek? Artı 100. Burası artı 100. Bölü. Bakın eksi çarpı 10'un karesi. Gördünüz mü? 10'un karesi kaç? 100. Başına eksiyi konduruyorsunuz. Şöyle bunu da parantezin içine alabiliriz karışmasın diye. Evet, şimdi ne yapıyorsunuz? Çarpma ve bölme öncelikli. Burada çarpma var, burada bölme var. Önce bunları yapacağım. Hem çarpma hem bölme olsaydı aynı anda, hani araya toplama girmemiş olsaydı, o zaman soldan sağa doğru işlem yapardınız, tamam mı? Evet, bu ikisini çarpıyorum. Artıyla eksinin çarpımından eksi gelecek. 36 ile 2'yi çarptım 72. Artı
Bu ikisinin işlemini yapıyorum. Artıyı eksiye böldüğümde ne gelecek? Eksi 100'ü 100'e böldüm 1. Şimdi bu ikisini topluyorum. Eksi 72 ile eksi 1'i topladım. Eksi 73. Ve devam ediyorum. İşleminin sonucunu bulunuz demiş. Çocuklar bakın. Burada size püf nokta göstereceğim. Bu bir kesir mi? Evet. Kesir bir bölme işlemi miydi? Evet. Hem yukarıda hem de aşağıda sadece çarpma işlemleri varsa, arada başka hani toplama çıkarma gibi bir şey yoksa, sadece çarpmalar varsa şunu yapabiliyorsunuz, sadeleştirebiliyordunuz. Hani sadeleştirme yapıyorduk ya, mesela 5 bölü 10. İşte 5'i 5'e böldüm 1, 10'u 5'e böldüm 2. İşte 1 bölü 2 diyebiliyorduk ya. Bunlarda da diyebiliyoruz. Hadi diyelim. Çocuklar önce şunu yapalım. İşaretlere karar verelim. Ondan sonra işaretler yokmuş gibi düşünerek ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. Yukarının işaretine karar veriyorum. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Yukarıdan bize ne gelecek? Yukarıdan eksi geliyor. Sonra aşağıya bakıyorum. Parantez, şu köşeli paranteze bakmanız lazım önce. Artı ile eksinin çarpımından eksi. Sonra artı ile eksinin çarpımından artı. Aşağıdan ne geliyor bize? Artı geliyor. Eksi ile artının çarpımından artıyı nasıl bulduk? Evet, ben diyorum burada olmayan bir şey var. Hemen şöyle düzeltelim. Artı ile eksinin çarpımından eksi. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelecek tabii ki. Aşağısı da eksi. Peki eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. Biz bu işlemin, toplam işlemin sonucunu biliyor muyuz artık? Evet, biliyoruz, artı. Sonuç artı olacak. Artık işaretler yokmuş gibi. Yani burada ne var? Şurada 9 çarpı 9 çarpı 11 bölü 3 çarpı 9 çarpı 33. Tamam. İşaretler yokmuş gibi davranıyorum artık. Şimdi neye başlıyorum? Sadeleştirmeye. Hatta şeyler de yokmuş gibi. Parantezleri de silelim. Onlara da gerek yok. Hepsi çarpma olduğu için hiç önemli değil parantezleri yazıp yazmamamız. Bakın şimdi sadeleştirme. 9'a 9 gider mi? Evet. 9'u 9'a böldünüz 1, 9'u 9'a böldünüz 1. Sadeleşti. 11'i 11'e böldüm 1. 33'ü 11'e böldüm 3. 3 kere 3 nedir çocuklar? Bakın yukarıda ne kaldı? Sadece 9. Aşağıda da 3 çarpı 3 kaldı. 3 çarpı 3 nedir? Zaten 9'dur. 9 bölü 9'dan ne geldi? İşlemimizin sonucu 1 geldi. Tamam. Bu şekilde sadeleştire gittik. Ben şimdi anlattığım için sanki uzun sürüyormuş gibi ama uzun sürmüyor aslında. Siz bu sadeleştirmeyi keşfettiğinizde tık 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 hepsi gidecek, direkt 1 kalacaktı. Tamam mı? Ve işaretimiz neydi? Artıydı. O zaman işareti gelip önüne koyuyorsunuz. Artı 1. Anlaştık. İşareti eksi bulsaydınız da gelip önüne koyardınız eksi. Yani tek tek bunları çarpsanız çok uzun sürer. 9 kere 9 81 diyeceksiniz. Sonra 81 ile 11'i çarpacaksınız. Sonra aşağıya geleceksiniz. 3 kere 9 27. 27 ile 33'ü çarpacaksınız. Ondan sonra yukarıda bulduğunuzu aşağıda bulduğunuza böleceksiniz. Oo, çok uzun. Geldik bir sonraki soruya. Bakın biz o sırada bir sonraki soruya bile geçmiş olduk. Şekilde verilen bilgilere göre verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakın A'nın size ne olduğunu söylüyor? Eksi 3. O zaman A yerine ne yazacaksınız? Eksi 3. A gördüğünüz her yere eksi 3 yazıyorsunuz. A gördüğüm buraya eksi 3 yazdım. Parantez içerisinde yazalım. Tamam mı? Hocam burada eksi var. Sonra A var. Bu ne olacak? Hemen buraya onun bir açıklamasını yazıp ondan sonra devam etmek istiyorum. Bakın. Burada eksi var ya. A'da ne? A'da eksi çarpı A gibi düşünün. Eksi çarpı eksi 3 olacak. Tamam mı? A eksi 3 olduğu için. Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artı. Burası ne olacak? Artı 3 olacak. Anlaştık mı? O eksi A yazan yere direkt ne yazacaksınız? Artı 3. Yani şuraya direkt artı 3 yazıyoruz. Hadi gelin düzenleyelim. Eksi. Bu neydi? Mutlak değerdi. Mutlak değer içerisine 4 eksi artı 3. Şöyle. Mutlak değeri kapatıyorum. Mutlak değerin dışarısına ne var? Kare var. Artı eksi 3 var. Şimdi önce mutlak değerin içerisini bulayım. Sonra karesini bulacağım. Sonra başına eksi konduracağım. Biraz zor bir soru olmuş. Karmaşık. Çocuklar ne yapmam lazım burada? İşaret değiştiriyorum. Artı eksi 3 diyorum. 4 ile eksi 3'ü topluyorum. Kaç buluyorum? 1. 4 büyük olduğu için artı 1.
Artı 1'in mutlak değerinin karesi eksi artı eksi 3 diyorum. Geri kalanı her türlü yazıyorum şöyle aşağı doğru. Şimdi artı 1 mutlak değer dışarısına nasıl çıkar? Onu söyleyin önce. Artı 1 olarak yine pozitif olarak. Şöyle mutlak değer içerisine çıkarttım. Normal bir parantez aldım, tamam mı? Artı 1'in karesi diyorum. Eksi artı eksi 3. Artı 1'in karesi nedir? Bir kere birden 1'dir. Başına eksiği tekrardan konduruyorum, tamam mı? Eksi 1'in karesi değil, dikkat edin. Artı 1'in karesini buldum. Eksiği başına konduruyorum. Eksi 1 artı eksi 3 diyorum. İkisini topladım. Cevap ne oluyor? Eksi 4 oluyor. Oy, biraz karmaşık olmuş. Tamam, kabul edelim. Ama güzel. Devam ediyoruz. Ve rasyonel sayılar. Çocuklar, rasyonel sayılara geçmeden önce size diğer sayıları da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi sayma sayıları. Saymaya neyden başlıyorsunuz? Nerede başlıyorsunuz ya da 1. sınıfta başlarsınız. Saymaya da birden başlarız zaten. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eden, sonsuza kadar devam eden sayılara sayma sayıları diyoruz. Doğal sayılara bakın. Şu doğalın O'su neye benziyor? Sıfıra benziyor, değil mi? Doğal sayıların içerisinde sayma sayılarından ekstra olarak bir tane de sıfır var. Geri kalanın sayma sayısı 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gidiyor. Tam sayılara geldiğimizde 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye bu pozitif tarafı var. 0 pozitif değildir bu arada. 0 neydi? Nötrdü. Nötr. 1, 2, 3, 4, 5 diye pozitif tarafı var. 0 var. Bir de eksileri var bunun. Eksi 1, 2, 3, 4, 5 diye. Rasyonel sayılarda sizin daha önce aslında öğrenmiş olduğunuz neler? Kesirler. A bölü B şeklinde yazabildiğiniz sayılardır. Tamam mı? Peki birkaç tane yazalım. Mesela 1 bölü 2 bir rasyonel sayı mıdır? Evet. Peki eksi 5 bir rasyonel sayı mıdır? Düşündünüz. Evet, rasyoneldir. Altına gizli bir koyabilirsiniz. Eksi 5 bölü 1 olarak yazabildiğiniz için rasyoneldir. 0,2 ondalık kesri, ondalık sayısı rasyonel midir? Rasyoneldir. Neden? 2 bölü 10 olarak yazabilirsiniz. Tamam mı? Başka? Peki devirli ondalık sayılar? Devirli ondalık sayılar da işte 1,1 devreden. Bu da nedir? Rasyoneldir. Neden? Bunu da A bölü B olarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Hatta yazalım. Bu nedir? 10 bölü 9'dur. 10 bölü 9. Tamam. Onları da zaten anlatacağım. 10 bölü 9 olarak yazarsınız ve rasyoneldir deriz. Gördüğünüzde sakın şaşırmayınız. Devam edelim. Şimdi çocuklar, kesir ne demekti? Bir bölme demekti. Yani normal bir bölme. Bunların hepsi birbirine eşittir. Bu da böyle bir dipnot olarak kalsın, tamam mı? İşlemler yaparken aklınızda bulunsun. Bazen karıştırıyorsunuz ya da aklınıza gelmiyor. Ve bizim 2 tane notumuz var. Notlardan birisi şu. 0 bölü 1 sıfırdır. Bu 1 yerine herhangi bir şey olabilir. Yani 0 bölü 5 de sıfırdır. 0 bölü eksi 10 da sıfırdır. Yukarısı 0 olduğunda cevap sıfırdır ve bu bir rasyonel sayı olur. Ama 1 bölü 0 aşağısı 0 olduğunda nedir? Tanımsızdır. Tanımsız. Yani herhangi bir şey 5 bölü 0 da tanımsızdır. İşte eksi 8 bölü 0 da tanımsızdır. Aşağıya 0 geldiği anda tanımsız olur. Ne dedim? 0 bölü 1 0 eşit olduğu için rasyonel sayıdır ama tanımsız olan 1 bölü 0 rasyonel sayı değildir. Yani paydaya 0 geldiği anda rasyonellik bozulur. Yani sayı doğrusu üzerinde gösterilen rasyonel sayıları bulunuz demiş bize. Sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim bakalım. Normal aslında ne yapıyorsunuz? Sanki tam sayıları gösteriyormuşsunuz gibi, kesirleri gösteriyormuşsunuz gibi göstereceksiniz. Başka da hiçbir şeysi yok. Şimdi bakalım. Eksi 5 ile eksi 6 arasında bütün ABC'ler. O zaman diyorum eksi 5 ile eksi 6 arasının kaça bölündüğünü bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş olsun. O zaman buradakilerin hepsinin paydası 10 olacak mı? Olacak. O Allah'ın emri artık. Evet. Sonra eksi 5 tamı geçtiğiniz için eksi 5 tam diyecek miyiz hepsine? Evet, mecbur. Eksi 5 ile eksi 6 arasında eksi 5 tamı geçmişiz. Eksi 5 diyeceğiz. Sonra nereye kadar gittilerse o. C nereye kadar gitmiş? Kaç parça ilerlemiş? 2 parça. B kaç parça ilerlemiş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça. Buralarda sakın çizgileri saymayın. Aralıkları sayarsınız, tamam mı? C 2 aralık gitmiş.
B 5 aralık gitmiş. A 9 tane gitmiş. Peki A bölü B şeklinde yazabilmem için bunları ne yapmam gerekiyor? Bileşik kese çevirmem gerekiyor. Yani rasyonel olarak yazabilmem için bileşiğe çeviriyorum. Nasıl çeviriyordum? İşareti kalıyor başında eksi olarak. 10 ile 5'i çarptım. 52 ile topluyorum 52. 52 bölü 10. B'ye geldim. Eksisi başında duracak. 10 ile 5'i çarptım 50. 55 bölü 10. 10 ile 5'i çarpıyorum 50. 9 ekliyorum. 59 bölü 10 olarak yazıyorum. Tamam. A eşittir eksi 59 bölü 10. B eşittir eksi 55 bölü 10. Ve C eşittir eksi 52 bölü 10. Hatta bunları neye çevirmenizi de ister? Ondalık gösterime çevirmenizi isteyebilir. Rasyonel sayıları gösterip işte ondalık gösterim olarak yazın da diyebilir. Hadi yazalım. Eksiler tabii ki başında kalır. Herhangi bir değişikliğe uğramaz. 59 bölü 10'da bakın. Onun bir tane sıfırı var ya çocuklar. Virgülden sonra bir tane basamağı olacak diyeceksiniz. 9 buraya gelirse 5 başına gelecek. 55'te 5 başa, diğer 5 diğer tarafa. Burada da 5,2 olarak ne yapacağız? Devam edeceğiz yolumuza. Evet. Bütün gösterimlerini de göstermiş olduk. Devam edelim. Şimdi 5 bölü üçgen işlemini tam sayı yapan üçgen değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Güzel mi? Evet. Tam sayı istiyorum. Tam. O zaman 5'in üçgene tam olarak bölünebilmesi lazım. Peki neler bölünür? Hemen bakalım. Şöyle yapalım. 0 versem ben buraya. 0'dan başlatsam. 5 bölü 0. Olur mu? Öncelikle. Yani üçgene değerler vere vere ilerleyeceğim. 5 bölü 0. Olabilir mi? Hayır. Bu neydi? Tanımsız. O zaman 0'ı ne yapamam? Veremem. Bu 0 olamaz. Peki ben 1 versem. 1 olur mu? 5 bölü 1. Tam sayı yapar mı? 5'e eşittir. Tam sayıdır. Olur. 2 versem 5 bölü 2 bölünmez. Olmaz. 3 versem olmaz. 4 olmaz. 5 olur. 5 bölü 5 nedir? 5 bölü 5 1'dir. Tam sayıdır. Olur. Yani üçgen bunları alabildi. Peki 10 olabilir mi? Bölünüyor sonuç o da. 10'a bölsem 1 bölü 2 olur. Tam olur mu? Olmaz. O da olmaz. Peki tam sayı dediğimiz şey sadece bunlar mı? Pozitif olanlar mı? Hayır. Negatifler de var. Eksi 1 versem. Eksi 1. 5 bölü eksi 1. 5'i eksi 1'e böldüm. Eksi 5. Yani artı ile eksinin bölümünden eksi 5'i 1'e böldüm 5. Oldu mu? Oldu. Tam sayı. Eksi 5 versem olur mu? Olur. Artı 5 bölü eksi 5 olur. Bu da eksi 1'dir. Tam sayı oldu mu? Oldu. Bunlar da tam sayı yapan değerlerdir. O zaman tam sayı yapan üçgen değerlerinin toplamı demiş. Hadi toplayalım bakalım. Üçgen ne oluyormuş? Eksi 5 olabiliyor. Artı. Eksi 1 olabiliyor. Artı. 1 olabiliyor. Artı 5 olabiliyor. Ve topluyorum. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı nedir? 0'dır. Gitti. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0'dır. Gitti. Evet, sonuç ne oldu? 0. Gitti. Şuradaki 0'ı da silelim. Kafanız karışmasın, sanki varmış gibi olmasın. Eksi 5, eksi 1, 1 ve 5 değerlerini alabiliyor. Tamam mı? Hadi devam edelim. Verilen rasyonel sayıları ondalık olarak ifade ediniz demiş. Pekala, bakalım sonra da. Tamam. Biraz önce yaptığımız soruya da çok benziyor aslında, değil mi? Çocuklar, şimdi ondalık olarak ifade edebilmeniz için paydasının 10 100 bin şeklinde olması lazım. Değilse eğer 10 100 bine çevirirsiniz. Burayı 5 ile genişletiyorum. Eksi başında 7 kere 5 35 bölü 100. Bu nedir? Eksi 0 tamı yok çünkü. 100 ile 35. Geldim buraya. Önce sadeleştireyim, sonra genişleteyim, tamam mı? 2 ile sadeleştirdim. 5 bölü 4 oldu. 10'u 2'ye böldüm 5, 8'i 2'ye böldüm 4. 5 bölü 4. Sonra 100 yapacak şekilde 25 ile genişletiyorum. 25 ile 5'i çarptım. 125 bölü 25 ile 4'ü çarptım 100. Bakın böyle bileşik olduğunda yukarısı bakın 3 basamaklı. 0,125 yapamazsınız. Burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle düşünüyorsunuz.
sayınızı bu şekilde düşündünüz. Diyorsunuz ki 100'ün 2 tane sıfırı var ya. Virgülden sonra 2 tane basamak olmalı. O zaman 125'in 25'i buraya gelecek, 1'i buraya gelecek. 1,25 olacak. Anlaştık mı? Geldik buraya. 25 ile genişletiyorum gene. Bakın genişletme sadeleştirme yapılırken sadece kesir kısmı, tam kısma dokunmazsınız. Eksi 3 tam 25 bölü 100. Bunu direkt yani bileşiklerde bu şekilde yapıyoruz. Tam sayılı gördüğünüzde de şu şekilde yapıyorsunuz. Eksi 3 tam diyorsunuz. Eksi 3 virgül %25. Hop 25 oldu. Anlaştık. Devam ediyorum. Burayı da önce sadeleştirelim. 12 ile sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 4 olur. Sonra burayı 25 ile, hep de 25 ile genişletme yapmışız. Evet ne olur? Eksi 75 bölü 100. Bu da ne olur? Eksi 0 tam %75 olur. Geldik buraya. 4 ile genişletiyorum. Eksi 2 tam. 4 ile 13'ü çarptım. 52 bölü 100. Eksi 2 tam %52 diyoruz. Anlaştık. Ve devam ediyoruz. Sayı doğrusuna verilen ABCD rasyonel sayılarını bulup ondalık olarak ifade ediniz demiş. Pekala. Rasyonel sayıları bulup ondan sonra ondalık olarak ifade edelim. Çok da fazla da vermişiz. Neyse. Hangisiyle başlayalım? Bence pozitif tarafla başlayabiliriz çocuklar. 0 ile 1 arasına bakıyorum. C'yi buluyorum. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. O zaman paydası 5. Dördüncüyü almış. 4 bölü 5'tir. C'yi buldum. 4 bölü 5. Sonra ondalığa çevireceğim. Önce bir bulayım. Sonra D'ye geliyorum. 1, 2, 3. 3 parçaya bölünmüş. İkisi alınmış. Ama bakın. Bir tamı geçtiği için artık bir tamı buraya eklemeniz lazım. Bir tam 2 bölü 3 demeniz lazım. Tamam mı? Bunu da dedik. Şimdi geldim negatif tarafa. Negatif. 0 ile eksi 1 arasında B. 2 parçaya bölünmüş. Demek ki paydası 2 olacak. Bir tanesini almış. 1. Ama eksi tarafta olduğu için ne olacak bu? Eksi 1 bölü 2. Geldim A'ya. Bakın. Eksi 1 ile eksi 2 arasında. Eksi 1 tamı geçmiş mi? Geçmiş. Eksi 1 tam diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş. Dördüncüyü almış. Bizim A. Eksi 1 tam. 4 bölü 5. Kolaydan başlayıp zora doğru ilerleyeceğim. Tamam mı? Şimdi C'den başlıyorum. 22 ile genişletirsem, hatta niye 20 ile genişletirsem? 2 ile genişletirsem 8 bölü 10 yapar. 4 bölü 5 zaten bir rasyonel sayıdır. O yüzden hiç hani çevirmekle de uğraşmadım. 8 bölü 10. 0 tam 10'da 8 olarak ne yaptım? Ondalık olarak ifade ettim. Devam ediyorum. Kalemimi bulamıyorum. Eksi 1 bölü 2 ile. Burayı da 5 ile genişleteyim. Eksi başında durur. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Eksi 0 tam 10'da 5 olur mu? Olur. Bu da tamam. Şimdi geldim A'ya. Burada ne yapıyorduk? Önce A bölü 5 şeklinde yazabilmek için isterseniz bileşik kese çevirelim. 5 kere 1 5. 4 ile topladım 9. 9 bölü 5 eksi 9 bölü 5. 2 ile genişletiyorum. Eksi 18 bölü 5. Eksi 18 bölü 10. Sonra bunu paydası 10 olduğu için eksi 1 tam 10'da 8 olarak ne yapabiliyordum? Yazabiliyordum. Bunu da yazdık. Geldik şimdi D seçeneğine. Bunu da bileşik kese çeviriyorum. 3 kere 1 3. 2 ile topladım 5. 5 bölü 3. Fakat fark ettiyseniz 3 ile neyi çarparsam çarpayım 10 100 bin yapamam. O zaman ne yapacağım? O zaman diyeceğim ki bu devirli ondalık gösterimdir. Tamam mı? Devirli ondalık. Peki nasıl bulacağım hocam ben devirli ondalıkları? Normal bir bölme yaparak 5'i 3'e böleceksiniz. 5'in içinde 3 bir defa var. 1 kere 3 3 çıkarttım 2. Şimdi şöyle farklı bir renkle devam edelim. Yanına bir tane 0 attım. 20 oldu. Buraya bir tane virgül kondurdum. Tamam. 20'nin içinde 3. 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Yanına bir tane 0 attım. Artık virgül konduramam. Bir kere kondurduğum için burası böyle kalır. 20'nin içinde 3 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Yanına 0 koydum. 20'nin içinde 3 6. 6 kere 3 18. Bu hep böyle devam edecek mi? Evet. O zaman
Bu şu mu demek? 1,6 devreden demek. 6 devrediyor. 6 6 6 6 diye gittiğinde bu ne demek oluyor? Devrediyor diyor. Sonsuza kadar böyle gidecek. O zaman altın üstüne bir tane çizgi çiziyoruz ve diyoruz ki bu devredendir. Anlaştık. Bunu da bu şekilde gösteriyorsunuz. Devirli ondalık gösterim olarak. Ve şöyle devirli ondalık gösterimleri de gösterelim. 3,777. 7'ler devretmiş. O zaman 3,7 devredendir dersiniz. Buraya geldim. Eksi 11 virgül. Ne devretmiş burada? 32. 32, 32. O zaman 32'nin üstüne devir işareti koyarsınız. Bakın buraya bakın. Eksi 5 virgül. 7'yi de yazdım. Çünkü 7 devretmiyor. 9'lar devrediyor. 9'un üstüne koyarsınız. Sakın 7'nin de üstüne koymayın. Ve geldim buraya. 19'u yazdım. 19 tam. Ne devrediyor burada? 0,12, 0,12, 0,12, 0,12. Sakın 120, 120, 120 düşünmeyin. 120 ile 0,12 farklı şeylerdir malum. 0,12 olarak devrediyor. Bu üçünün de üstüne ne yaparsınız? Devir çizgisi koyarsınız. Tamam mı? Devam edelim. Ve devirli ondalık gösterimlerin neyini bulun diyor bize? Açılımlarını bulunuz. Sonra da rasyonel sayı olarak göstereceğiz. Tamam mı? Ondan sonra dersimizi bitireceğiz inşallah. Hadi açılımlarını bulalım. 3,17, 17, 17, 17 diye, değil mi? Bu şekilde devam eder. Açılımı budur. Eksi 0,13. 9'lar devrediyor sadece. 13'ü yazıyorsunuz sadece. Sonra 9'ları devrettiriyorsunuz. Burada 12, bakın 0,55 devrediyor. 0,55, 0,55, 0,55 olarak devrediyor. Ve geldim buraya eksi 1 tam şöyle 0'ı da var. Ne devrediyor? 21, 21, 21, 21. Ama bakın 0'ı buraya ekliyorsunuz en başa. Okey. Devam edelim. Ve devirli ondalık sayıları ne olarak göstereceğiz? Rasyonel sayı olarak göstereceğiz. Şuraya bir örnek yazayım. Mesela diyeyim ki şöyle bir devirli ondalık neyimiz olsun? Sayımız olsun. Bunu ne olarak göstermek istiyorum? Rasyonel sayı olarak. Şimdi formül şu çocuklar. Önce diyoruz virgül falan düşünmeden normal sayıyı yazıyorum. Normal sayım ne? 1010. Sonra diyorum çıkart. Neresi devretmeyen kısmı? Yine virgül falan düşünmüyorum bakın. 10. Yan yana gelen sayılara bakıyorum ve ona göre karar veriyorum. 10 bölü. Sonra diyorum ki virgülden sonrasına bakıyorum. Devreden sayılar için her birisi için 9, 9 veriyorum aşağıya. 9, 9. Devretmeyenler için de 0 veriyorum. Bunun illaki 0 olmasına gerek yok. Herhangi bir sayıda olabilir. 0 veriyor. Anlaştık mı? 1010'dan 10'u çıkarttım. 1000 bölü 990. İşte rasyonel sayı olarak A bölü B olarak gösterebildik. Örneklerimiz var tabii ki. 2 tane örneğimiz var. Ondan sonra da bitireceğiz inşallah. Hadi gelin yapalım. %0,3 devreden. Peki sayımın tamamını yazdım 3. Sonra devretmeyen kısım 0 bölü. Virgülden sonra devreden bir tane olduğu için 9. Devretmeyen yok zaten. Ne oldu bu? 3 bölü 9. A bölü B şeklinde yazabildik. Geldik buraya. Sayımın tamamı 24 eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra devredenler için 9 9. 2 tane var ya, ikisi için de 9 9 ekliyorum. 24 bölü 99. Geldim bir aşağıdakine. Sayımın tamamı 116 eksi devretmeyen kısım bakın. Virgülü öncesi yok. Yani virgülü düşünmüyorsunuz. Sadece 11 yan yana olan sayıları düşünüyorsunuz. Bölü. Virgülden sonra devredenler için 9, devretmeyenler için 0. 90. 116'dan 11'i çıkartıyorum. Kaç kalır? 105 bölü 90. 105 bölü 90. Geldim buraya. Hocam negatif de olabilir mi? Olabilir. Başına eksiği en sonda kondururuz. Tamam mı? Sayımın tamamı 5102 eksi devretmeyen kısım 510 bölü virgülden sonra devredenler için 9, devretmeyen sayılar için de 0 0 koyuyorum. 0 0. Tamam. Şimdi
çıkartıyoruz. Hadi çıkartalım. Kaç olur? Şöyle yazalım. 4592 buluruz. Bölü 900. Ve eksimiz vardı başında. Hemen eksiği de unutmuyoruz. Eksiği de başına ekliyoruz. Ama a bölü b şeklinde oldu. Bu da rasyonel midir? Rasyoneldir. Son sorumuza geçiş yapıyoruz. Yanda verilenlere göre x artı y toplamı nedir demiş. Çocuklar devirli ondalık gösterim var. Onları neye çevireceğiz? Ondalığa rasyonele çevireceğiz. Ondan sonra x ve y'yi bulup toplayacağız. Hadi bulalım. 0,6 devreden. Şimdi bunu nasıl yazarız? Sayının tamamı 6. Devretmeyen kısım 0. Virgülden sonra devredenler için 9. Yani sayım 6 bölü 9 oldu mu? Oldu. X 6 bölü 9'muş. Şöyle yazalım hatta. X eşittir 6 bölü 9. X 6 bölü 9. Buraya da yazayım. Bulduğum her yere yazıyorum. Hadi bakalım. Geldik bir sonrakine. Y'yi bulmaya. 256. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım 25. Bölü virgülden sonra devredenler için 9, devretmeyenler için 0. 90'ı da yazdık ve çıkartıyorum. 256'dan 25'i çıkarttım. 231 mi gelir? Evet, 231 bölü 90. Bu da neymiş? Y'ymiş. Y. Şimdi ne istiyor bizden? X artı y toplamını. Hadi toplayalım. X kaçtı? 6 bölü 9 artı y 231 bölü 90. İkisini toplamak için şurayı 10'la genişletiyorum. 60 bölü 90 artı 231 bölü 90. İkisini topladım. 291 bölü 90 ve tam bitirdik. Tabii en sade halini falan da isteyebilirdi. O zaman sadeleştirirdik. 291'de 90'da kaça bölünürler? 3'e bölünüyorlar. Bölünebilme kurallarını hatırlayalım. İkisi de 3'e bölünür. 291'i 3'e böldüm. Kaç bulurum? 97 bölü. 90'ı 3'e böldüm. 30. 97 bölü 30 olur. 97 ile 30 başka da bir şeye bölünmezler kendi aralarında. Bu kadar. Ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Şöyle kalplerle konuşalım olur mu? Kalplerimiz nerede, bizim tatlış kalplerimiz vardı. Kalplerimizle veda edelim. Evet, ders hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Sorular nasıldı? Bunların hepsinin yorumlara bekliyorum. Sizce sorular zor muydu? Sizi zorladı mı? Anlamadığınız yerler oldu mu? Neyi anlamadınız? Neyi anladınız? Hepsini merak ediyorum ve hepsini bekliyorum çocuklar sizlerden. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara göre hazırlamaya çalıştım. O yüzden sizi düşünmeye sevk edecek sorulardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları da böyleydi. Düşünmeye, anlamaya, keşfetmeye, çizmeye, kendinizin çözmesine yönelik sorulardı. O yüzden bizim sorularımız da onun paralelinde, ona benzeyen sorulardı. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Sınav sonuçlarınızı merakla bekliyorum. Sınav sonuçlarınız açıklanınca mutlaka bana yazın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sınavınız inşallah çok güzel geçer.